Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli kartlıklardan öreceğiz. Ben hızlıca size şöyle bir göstermek istiyorum. Ben buna kredi kartımla kimliğimi yerleştirdim bile. Kağıt paralarınızı veya çantanızda taşımak isteyeceğiniz herhangi bir şeyi koyabileceğiniz sevimli bir model oldu bence. Boyutu da şu şekilde, benim için gayet ideal. Umarım siz de beğenirsiniz. Renk renk örebileceğiniz çok pratik bir model oldu. Dilerseniz üstündeki figürü de değiştirebilirsiniz. Bu figürlerin devamını ilerleyen günlerde paylaşacağım. Bugünkü videomda tavşanlı olarak öreceğiz bunu sizinle. Hazırsanız başlayalım. Evet, hazırsanız malzeme bilgileriyle başlayabiliriz. Benim ipliğim %100 koton bir iplik. Mısır pamuğundan üretilmiş bir merserize diyebilirim. O yüzden dokusu ve parlaklığı çok güzel. Lanoso Merserize markası, reklam değildir. Sadece çok sorulduğu için söyleme ihtiyacı duydum bu sefer. 3 milim tığ kullandım. Tavşanı örerken kullanmak üzere biraz krem rengi iplik, çok az miktarda pembe ve yine az miktarda gözleri işlemek için siyah ipliğe ihtiyacımız olacak. Tavşan figürünü de 2,2 milim tığla öreceğiz. Biraz daha küçük olması için. Hazırsanız başlayalım. 26 zincir çekerek başlıyorum. ...26 zincir çektim. Geri dönüyorum ve ikinci ilmekten itibaren İlk ilmeğe kadar 25 tane sık iğne örüyorum. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne. Evet. 25 tane sık iğnemi ördüm. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum ve geri dönerek yine her ilmeğin içine bir tane sık iğne örüyorum. Son sık iğnemizi de ördük. Bir zincir çekerek tekrar geri döndüm. Yine her ilmeğin içine bir tane sık iğne öreceğim. 25 sık iğne. Yani bu şekilde 25 sık iğne 82 sıra öreceğim. Yani sırayı saymak zor olursa hepimizin eli birbirinden farklı, aynı olmayabilir. O yüzden santim ölçüsü de vereceğim ben size. Toplamda 28 santim olana kadar dümdüz örmeye devam edelim. Sonra da şekil vereceğiz beraber. Evet. Benim parçam hazır. Şöyle göstereyim size ölçüsünü. Bakın tam 28 santim. 82 sıra oldu benimki. Şimdi şöyle iğnelerimizi yanımıza alalım. İpliği kesmedik bu arada. Bu iplikle devam edeceğiz birleştirmemize. Şöyle bir katlıyoruz. Yine bunda da size santim ölçüsü vereceğim ben. 6,5 santim. Kapatıyoruz buraya. Ve şu kenarlarını iğneyle tutturalım. Etrafını çevrelerken kolaylık olur. Altı buçuk santimde buradan kapatıyoruz. Bir kontrol edelim. Biraz daha getirmem gerekiyor. Evet, tam 6,5 santim oldu.
Bu kenarları da iğneliyorum. Evet. Şöyle kapattığımızda güzel bir şekil oluyor. Bu kontrolleri yapın. Yani şu arada şöyle 6 sıra sık iğnem görünüyor benim. Ama dediğim gibi mezurayla ölçerseniz santim olarak daha kolaylık olur sizin için de diye düşünüyorum. Evet, ipliğim iğnenin altında kalmış. Çıkardım onu şimdi. Tığ ile birleştireceğiz. Bir zincir çektim. Şuradan 2 parçayı da aynı anda tığıma aldım ve bir ilmek kaydırma yaptım. Aynı şekilde yan tarafa geçtim. Yine bir ilmek kaydırma yaptım. Hem görüntüsü daha güzel oluyor hem de çok daha pratik bir yöntem. Tığ ile dikmiş oluyoruz şu an. Evet, bu kenarı bitirdik. Ben bütünlük olması açısından görüntüsü hoşuma gidiyor çünkü. Şuraları da bakın şu şekilde birer ilmek kaydırmayla dönüyorum. Tam kenardayım. Şöyle. Şimdi diğer kenara geldik. Diğer kenarı da aynı şekilde iki parçayı birlikte alarak ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şöyle biten tarafı göstereyim ben size. Bakın. Şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bu iç kısmı, bu da dış kısmı. Şimdi buradayız. Bu şekildeyken dönelim. Şu görüntü üstte kalsın. Aynı şekilde buradan böyle geliyoruz. Komple birleştirme işlemimizi tamamlıyoruz. Evet, buradaki son noktaya ilmek kaydırmamı da yaptıktan sonra bir tane daha kalmış. Şuraya yaptım ve ön tarafa geçiriyorum ipliğimi. Çünkü şu sırayı da ilmek kaydırma yapmak istiyorum. Daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Bir tane zincir çektim bu geçişte ve devam ediyorum. Burada ipliğimizi kesebiliriz. İğne yardımıyla içeriden yok edebilirsiniz bu ipliği. Şimdi karşı tarafını da yapmak istiyorum öyle. O yüzden ipliğimi buradan yeniden ekliyorum ve hepsinin içine bir tane ilmek kaydırma yaparak kesiyorum.
Evet. Kartlığımız hazır ama çok önemli bir son dokunuşumuz olacak. Bu iplikleri yok edelim. Ondan sonra üzerine ince bir tülbent kapatın ve güzelce bir buharlı ütü basın. Kalıp gibi olacak. Evet. Kartlığımı ütüledim ve hazır. Bakın görüntüsü böyle çok daha güzel oldu. Şu yan dikişleri oturmuş oldu. Daha güzel, net bir şekil aldı. Şimdi üzerindeki şu minnak tavşanı öreceğiz. Siz de cüzdanınızın rengine göre tavşanın rengini seçebilirsiniz. Ben krem rengi iplik kullanacağım. Ve 2,2 milim tığ. Sihirli halka içine örerek başlıyoruz. Sihirli halka içine 2 tane zincir çektim ve ipliğimi doladım. Halkanın içine battım ve tığımdaki ilmekleri 2 seferde çıkarıyorum. Yani ikili trabzan yaptım. İpliği doladım. Bilmeyenler için yeniden gösteriyorum. İpliği doladım. Halkanın içine battım. 3 tane ilmek oldu. Önce ilk ikisini çıkarıyorum. Sonra da diğer ikisini çıkarıyorum. 2 tane ikili trabzan ördüm şu an. Toplam 12 tane ikili trabzan örelim. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine bir ilmek kaydırmayla bağlandım ve 3 tane zincir çektim. Şimdi tavşanın kafasını örmek için bu 3 zincirin dibinde bir ilmek var. Oraya örüyoruz sadece. Şimdi söyleyeceğim her şeyi sadece o noktaya öreceğiz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz öncelikle. İlkini örüyorum. Aynı ilmeğe bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Tavşanın kulakları için 7 tane zincir çekiyorum. Ve şuraya bakın şuradaki 2 ilmeği aldım ve ilmek kaydırmayla bağlandım. Şimdi üçlü trabzan öreceğim. Tığa ipliğimi 2 defa doladım. Yine aynı ilmeğin içine bir tane üçlü trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. Aynı ilmeğin içine 1, 2 ve 3 seferde çıkartıyorum ilmekleri. 2 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi diğer kulağı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Ve yine şuradaki 2 ilmeğe ilmek kaydırmayla bağlandım. Tekrar ipliğimi doladım ve yine aynı noktaya bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı noktaya ilmek kaydırma yaparak kafayı bitiriyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Geri geldim. Şimdi aşağıda bir önceki turda ördüğümüz 11 tane ilmek var. Şuradan başlıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir sık iğne, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. 6. ilmeğin içine 3 tane sık iğne örüyorum. Aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne ördüm burada. Şimdi kalan ilmeklere yine bir tane sık iğne örüyorum.
5 tane ilmeğim kaldı. Beşinci sık iğneyi de ördüm. Kafayı ördüğümüz ilmeğin içine bir ilmek kaydırmayla bağlanıyorum. Ben yine ipliği uzun bırakarak kestim. Çünkü dikeceğim cüzdanın üzerine. İsterseniz silikon tabancasıyla da bittikten sonra yapıştırabilirsiniz. Ben dikişi daha sağlam bulduğum için her zaman dikmeyi tercih ediyorum. Bu ipliğimizi de kesebiliriz artık. Tavşanımız hazır. Boynuna minik bir papyon öreceğim ben şimdi. 5 zincir çekiyorum. Ve dördüncü ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe de bir tane sık iğne. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde dördüncü ilmeğe bir tane ikili trabzan, yanındaki ilmeğe de bir tane sık iğne ördüm. Ve ipliğimi kestim. Şu başlangıç ipliğimizi de keselim. Burayı böyle bıraktım özellikle. Çünkü zaten şurada 2 tur döndürebilirsiniz. Ve tam şurada gördüğünüz noktaya papyonumu dikiyorum. Papyonu diktim. Pembe olduğu için burnu da zaten pembe yapacağım. O yüzden ipliğimi kesmeden hemen şuraya minik bir burun da işledim. Şimdi siyah ince bir iplikle şuraya da 2 tane minik göz yapalım. Evet, minik tavşanımız hazır. Hafiften biraz yanakları ve kulakları pembeleştiriyorum. Evet, şimdi cüzdanın istediğiniz bir köşesine dikebilirsiniz. İlmekleri üstten almaya özen gösterin. Bu taraftan çıkmaması gerekiyor. Şuranın kullanılabilir kalması için. İpliğimizi bu iç kısımda sağlamlaştırdıktan sonra kesebiliriz. Bu arada o kısımda asla rahatsız edici bir görüntü olmadı. Kullanmanıza engel bir durumda yok. Ama dediğim gibi yine isterseniz sıcak silikon tabancası yardımıyla da yapıştırabilirsiniz. Kulaklarını dikmedim bu arada. Sadece kafayla gövdeyi kenar kısımlarından diktim. Şöyle sevimli bir mini cüzdanımız oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bitirmeden önce tekrar mavi ile ikisini yan yana göstermek istiyorum size. Ben iki rengi de çok sevdim. İstediğiniz renkte örebilirsiniz tabii ki.
Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.